Şimdi Türk dizileri malum dünyayı kasıp kavuruyor. Peki ama bir diziyi gerçekten başarılı yapan şey ne? Sadece reytingler mi? Yoksa aldığı ödüller mi? Ya da belki de sosyal medyadan ne kadar konuşuldu? İşte bugün Türk televizyonunun bu acayip karmaşık ve bir o kadar da heyecanlı dünyasına dalıp bu işin sırlarını çözmeye çalışacağız. Ve her şey aslında basit bir soruyla başlıyor. Size göre 2024'ün en büyük dizisi hangisiydi? Durun, hemen cevap vermeyin. Çünkü cevap, inanın bana, sandığınızdan çok daha karmaşık. Gelin bu bulmacayı beraber çözelim. Bakın bir tarafta Bahar var, reytingleri alt üst etmiş, milyonları ekran başına kilitlemiş tam bir reyting canavarı. Diğer taraftaysa Yargı, o da ne yapmış? Gitmiş uluslararası alanda alınabilecek en prestijli ödüllerden birini, Emmy'yi kazanmış. Yani hangisi daha büyük? İşte gördüğünüz gibi cevap hiç de basit değil. O yüzden gelin Türk dizi evreninde zafere giden o farklı yolları keşfetmek için bu dünyanın biraz daha derinliklerine dalalım. İlk durağımız işin en kanlı, en acımasız olduğu yer, başarının en geleneksel ölçütü reyting savaşları. Yani ulusal kanallardaki o bitmek bilmeyen ticari hakimiyet mücadelesi. Ve bu savaşta her şey ama her şey şu tek kavrama bağlı. ABC1 reytingi. Bakın bu sadece basit bir rakam değil. Bu bir dizinin hayatta kalıp kalmayacağını belirleyen, adeta onun finansal kaderini çizen altın bir anahtar. Neden mi? Çünkü reklam verenlerin en çok peşinde olduğu kitleyi, yani parası olan, eğitimli, şehirli izleyiciyi tam olarak bu metrik ölçüyor. Mesela 2023-2024 sezonuna bir bakalım. Bahar dizisi ortalığı resmen kasıp kavurmuş. Aldığı 12.37'lik ABC1 ortalaması, bunlar sadece yüksek rakamlar değil, bunlar sektördeki bütün dengeleri sarsan inanılmaz bir başarıyı gösteriyor. Ama Türk dizi sektörü affetmez. Zirvede kalmak zordur. Bakın piyasa ne kadar acımasız ve değişken. Hemen sonraki sezon Uzak Şehir diye yepyeni bir dizi çıkıyor ve rekorları alt üst ediyor. Peki bizim geçen senenin şampiyonu Baharal oluyor, ortalaması 6.82'ye kadar çakılıyor. İşte bu sektörde zirvede kalmanın ne kadar ama ne kadar zor olduğunun en net kanıtı. Peki bu amansız reyting savaşının seyirciye yansıması ne oluyor? İşte bu. 146 dakika ortalama bir bölüm süresi. Bu reklam gelirini son damlasına kadar sağmak için dizilerin üzerine binen o inanılmaz ticari baskıyı gösteriyor. Yani neredeyse 2,5 saatlik bir film izliyorsunuz her hafta. İnanılmaz. Tamam, reyting savaş alanını bir kenara bırakalım şimdi. Gelin madalyonun diğer yüzüne bakalım. Başarıya giden tamamen farklı bir yola. Yani prestij avına. Burada da karşımıza iki farklı türde kupa çıkıyor. Biri uluslararası Emmy. Bu işin küresel zirvesi. Eleştirmenlerin beğenisi, ihracat potansiyeli demek. Diğeri ise Altın Kelebek. Bu da tamamen yerli ve milli bir zafer. Halkın oyu, ülkedeki popülerliğin ve kültürel etkinin bir ölçüsü. Ve bakın ilginç olana, 2024'te Altın Kelebeği kim kazandı dersiniz? Reyting şampiyonu değil, o ödül, yarattığı kültürel etkiyle bütün ülkeyi haftalarca konuşturan İnci Tanelerine gitti. Ama o geceyi asıl unutulmaz kılan şey ödülün kendisi değildi, ödül konuşmasıydı. Ekip o sahneyi o eğlence platformuna aldı ve 2023 depreminde adalet arayan insanlar için bir ses oldu. İşte o an televizyonun sadece bir eğlence aracı olmadığını, yeri geldiğinde nasıl ulusal bir vicdana dönüşebileceğini hepimize çok güçlü bir şekilde gösterdi. Peki, tamam. Reytingler cepte, ödüller de cepte. Ama durun, bitmedi. Kazanmanın bir üçüncü yolu daha var. Belki de en önemlilerinden biri. Gündemi tamamen ele geçirmek. Yani herkesin diline düşmek. Sosyal medyaya, mesela X'e baktığımızda karşımıza bambaşka bir kazananlar listesi çıkıyor. Bakın, Yabani mesela, reytinglerde belki zirvede değil ama hakkında atılan 5 milyondan fazla postla sosyal medyanın kralı olmuş. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir dizi en çok izlenen olmasa bile yarattığı tartışmayla, konuşulma hacmiyle tam bir kültürel fenomene dönüşebilir. İşte tüm bu farklı başarı ölçütleri, reytingler, ödüller, sosyal medya aslında bizi tek bir anahtar kavrama getiriyor. Günümüz Türk dizi sektörünü anlamak istiyorsanız bu iki ekran hikayesini anlamanız şart. Olay şu aslında, ulusal kanallarla dijital platformlar sanki iki farklı spor dalı gibi. Kuralları tamamen farklı, hedefleri tamamen farklı. Biri, yani ulusal kanallar, stadyumu doldurmaya oynuyor. Milyonlarca izleyici, reklam geliri, o bitmek bilmeyen uzun bölümler. Diğeri, yani dijital platformlarsa daha çok butik bir iş yapıyor.
belli bir kitleye hitap ediyor, sanatsal özgürlüğü önemsiyor ve gözünü küresel prestije dikiyor. Şahsiyet gibi örneklerde gördüğümüz gibi dijital platformlar yepyeni bir rota çizdi. Artık bir yapımcı o kanlı reyting savaşlarına hiç girmeden yaratıcı özgürlüğünü kullanarak daha kısa, daha cesur bir iş yapıp doğrudan uluslararası arenada Emmy gibi yerlerde adından söz ettirebiliyor. Peki, bundan sonra ne olacak? Gelecekte bizi ne bekliyor? Gelin şimdi, bu iki ekran arasındaki rekabetin daha da kızışacağı 2025 ve sonrasına doğru hızlı bir yolculuk yapalım. Gördüğünüz gibi büyük dijital platformlar resmen atağa kalkmış durumda. Ulusal kanalların en büyük A sınıfı yıldızlarını dev bütçeli orijinal projelerle kendi taraflarına çekiyorlar. Hande Erçel'den Can Yaman'a, Halit Ergenç'e kadar. Bu son yıllarda sektörde gördüğümüz en büyük yetenek göçlerinden biri. Amaç ne? O küresel prestij avında bir adım öne geçmek. Bütün bunlar bizi kaçınılmaz bir son soruyla baş başa bırakıyor. Peki bu iki farklı başarı modeli, yani ticari reyting canavarıyla prestijli küresel yapım bu şekilde yan yana yaşamaya devam edebilecek mi? Yoksa dijital platformların bu karşı konulmaz yükselişi, Türk televizyonunun bildiğimiz bütün kurallarını ve geleceğini tamamen baştan mı yazacak? İşte bu sorunun cevabını zaman gösterecek. Ama emin olabileceğimiz bir şey var. Savaş daha yeni başlıyor.